Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şu anda Malaka'dayım, Malezya'da. En son Georgetown'da kalmıştık. Malaka'ya doğru 10 saat süren bir yolculuktan sonra dün gece buraya vardım. Yine UNESCO Dünya Mirası listesinde 2008 yılında girmiş. İnanılmaz şirin bir yer. Birlikte şimdi gezeceğiz, siz de göreceksiniz. Çok küçük, büyük bir yer değil. Böyle nehir kıyısı boyunca yerleşim var burada. Nüfustan da bahsedecek olursak, ağırlıklı Georgetown'dan farklı olarak bu sefer Malaylar yaşıyor. %60 civarında ama yine Çin popülasyonu çok fazla burada. %20'nin üzerinde. Zaten burada Çin havasını oldukça hissedeceğiz, göreceksiniz. Sanıyorum önceki videolarda bahsetmiştim. Malezya eyaletlerden oluşuyor. Burası da Malaka eyaletinin başkenti, Malaka şehri. Buradaki din dağılımına gelecek olursak yine Müslüman ağırlıklı, yaklaşık %70'e yakın Sünni Müslüman var. %20'si Budizmi benimsiyor. Bu iki ağırlıklı din dışında da Hinduizm, Hristiyanlık falan da yine bulunuyor arkadaşlar burada. Yine bir çeşninin içine düştük. Bayağıdır tapınak gezmiyorduk, özlediniz mi? Ama ne tapınak gezdim arkadaş ya. Kuzeyde daha fazlaydı tabii, yani Güney Kore'den başladık, Çin'de, Laos'ta, Vietnam'da falan derken çok detay değil mi ya? Ne kadar süslü. Burada da yine Georgetown havasını alıyorsunuzdur. Bir önceki videoda izlemeyenler varsa. Sokak sanatları yine burada da oldukça gelişmiş. Yine binaların yanında böyle alanlar, yerlerde yine işlemeler. Burada böyle pencereler yapmışlar. Baştan sona görüyorsun. O kadar keyifli ki yürüdüğün yollar. Malaka, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a yaklaşık bir 150 kilometre mesafede. Kuala Lumpur hem başkent olması sebebiyle de Malezya'nın en kalabalık şehri. Malaka'nın nüfusu yaklaşık 1 milyonken Kuala Lumpur'unki 9 katı. Biz büyük şehirde gezmek istemedik, sevmiyoruz ikimiz de. O yüzden bu şirin yere geldik. Burası Jonker Walk Caddesi. Malaka'nın meşhur caddelerinden biri. Çin Mahallesi arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar gece pazarı kuruluyormuş. 6'dan 12'ye kadar yazıyor ama göreceğiz. Bugün tecrübe ederiz akşam buraları. Şu an sabah çok erken saatlerde kalktık, yürüyüşe başladık çünkü çok sıcak oluyor sonra. Kafeler de birbirinden şirin. Baksanıza şu güzelliğe. Şimdi kahve içeceğiz. Burası aynı zamanda bir dükkanmış. Merhaba, hello. Kafa gitti. Mesela 35 diyor tanesi, ikisi 60 diyor. 8 ile çarpıyoruz, 480. That's for craft art market. Okay. Or handmade by different artists. Okay, thank you. Hepsi el işçiliği, farklı artistler tarafından, sanatçılar tarafından yapılmış. Ne diyordum? Tanesi 35, iki tanesi 60 yani. Yaklaşık iki tanesi 500 lira, küsür lira. İçimin parçalandığı anlar. Resmen tepki veriyor. Geliyorsun, nereye geçersem oraya geliyor. Gözlerimin içine bakıyor. Küçücük bir kutuya hapsolmuş bir evcil hayvan. Ben hislerini keşke anlayabilseydik. Ne kadar mutlu olabilir ki orada. Bak şimdi buraya gelecek. Bak. Bak ellemeye çalışıyor ya.
buraya gelecek. Tatlım ya. Ay sıkıştın mı sen? Ay mahvetti beni bu. Oturdum şuraya kahve içelim diye başından ayrılamadım ya. Gidiyoruz artık ama. Hadi bay bay. Çamaşır işini nasıl yaptığım zaman zaman sorulabiliyor. Birkaç videoda da bahsetmiştim ama şimdi yeri gelmişken. Bu benim laundry'm, yani çamaşırım. Böyle üstümü başımı değiştirdim. Ne var ne yok her şeyi yıkayacağım. Nereye gidiyoruz göreceksiniz şimdi. Geldik. Böyle makineler var. Her yerde hep aynı olmuyor. Bazen otelde de yıkıyorlar. Yani yıkayıp kurutup öyle veriyorlar. Bazen böyle self servis kendin yıkıyorsun. Burada mesela 40 dakika sıcak su, işte 16. Burada fiyatları görüyorsunuz. 18-20. Bu ne bilmiyorum. Dry kurutma var. Kurutma da yapacağız çünkü asacak yerimiz yok. Böyle atacağız şimdi. Ortak atıyoruz zaten. Uyguna geliyor. Soğuk var, ılık var, sıcak var. Dereceyi ayarlayamıyorsun. Üçünden birini seçiyorsun. Ne kadar ısıtırsan suyu o kadar fiyat artıyor. Otelde olmuyorsa da bazen böyle sokak aralarında yine kuru temizlemeler oluyor. Onlar her şeyi yapıyorlar, kurutup veriyorlar sana. Burada deterjanını da kendin alıp koyman gerekiyor. Okay. 8 ringgit, yani yaklaşık işte 65-70 falan liralar civarı. Actually, I would like to buy a softener, but because it doesn't smell Yes, good. yes. Let's do it. Should So we- it's 2. Laundry bag satıyor 1 ringgit'e. Böyle farklı fiyatlara bir şeyler var. Tabii bozuk paran olması lazım. Burada böyle bozuk parayı dönüştüren aletler var. Kağıt verdik. Coins. Yes. I thought it was 50. Yes. So how are we gonna use it rest? Coin verdi ya, vermedi. So here is 8. Okay. Oh no, Stuck there? it's stuck there. Şaka. Kaldı. Ay şaka gibi ya. Kaldı burada. Vermiyor bize. Ezan okunuyor. Duyuyorsunuz. Alamadık deterjanı ya. Yumuşatıcı. Neyse. 2 coin'imiz gitti. Start. Okay. Çalıştı. Okay. 25 dakika sonra hazır. Kurutucu içinde biz şu makineyi kullandık, 14 kilo, 24 dakika 5 ringgit'e. Çamaşırlar yıkanıyor. 25 dakika sonra geleceğiz. Kurutucuya koyup 25 dakika sonra bir daha geleceğiz. Otel zaten hemen çok yakında. Şimdi gider bir şeyler yer içeriz orada. Hemen buraya lavabo da koymuşlar. Tam elimi yıkamam lazım dedi. Aha da lavabo da var. Her şey düşünülmüş. Şimdi yine yemekleri tanımaya çalışıyoruz. Mesela şu ne? Bihun diyor. Fotoğraf anlaşılıyor mu? Boris bir yandan internette ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Böyle değişik değişik yemekler var. Burada bir dikiş makinesi var. İçerisi full. Şu kapan sendol dediği de yoğurt galiba. Bilmiyorum, deneyelim hadi bir şeyler.
This one is kind of dessert with ice chef, coconut milk and coconut sugar. Okey. Bu bir tatlıymış bu arada. Kokonat sütü. Kokonatla birlikte gördüğümüz şey yoğurt değilmiş. Enteresan. I thought it's kokonat sandım ya. Hindistan cevizi sandım. Ice'mış. Buzmuş. Öf, karıştım. Sebzeli noodle'mış. 40 dakika falan bekledik galiba yapılmasını. Şehrin içinden geçen meşhur nehir burası. Şimdi bizim mahalleden karşı mahalleye geçiyoruz. Nehrin karşısına. Pek güzel değil mi? Burada bir kilise var. Çok kalabalık. Bu bölge çok kalabalık özellikle. Dünya Turizm Günü diyor. Etnografya Müzesi'ymiş arkamızdaki bina. Çiçek ne kadar güzel. Bunlarla gezebiliyorsunuz bütün şehri. Burada da böyle nehir boyunca yürüyebileceğiniz yol var iki tarafta da. Nehir boyunca böyle restoranlar, kafeler, bir şeyler var. Aynı zamanda tekne turları yapılıyor. Şirin değil mi? Şöyle ışığa karşı yürüyoruz. Çok net de anlaşılmıyor ama. Her bina ayrı renk. Aklıma o Çin'de gittiğim yer geldi ya. İsmini hatırlayan var mı? Vallahi unuttum. Artık o kadar çok farklı şehir gördüm ki. 100 şehir gördüm mü acaba? Belki daha fazla. Şu Asya seyahatinden bahsediyorum. 5 ayı geçtik galiba. İsimleri hatırlayamıyorum. Burası, orada da böyle nehir geçiyordu ya ortadan. Bizim Amasya'ya benzetmiştik hani. Teardrop in my eye, country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Burada öyle Tayland'daki gibi oturduğun her yerde bira olsun falan yok. Çok kolay bulamıyorsun ve fiyatlar da çok daha yüksek. Alkollü içecek fiyatları. Hi. O yüzden böyle nehir boyunca barlar var. Buralarda alkol bulabiliyorsun. Diğer gittiğimiz şehirlerinde de öyleydi. Şimdi bir bira içeceğiz de. Bu açıklamalar ondan. Happy hour kovalıyoruz. Yani böyle 30 liraya falan içtiğimiz şey burada 120 liralar şu anda. Muhtemelen Müslüman ülke olmasının da etkisi olabilir. Alkol satışı her yerde olmamasından bahsediyorum. Fiyatların daha yüksek olmasından ama emin değilim. Hala aranıyoruz. Burada da böyle kolundan tutup yapışıyorlar. Gel abi gel, burada ye, burada iç diye. Bak şuna bak. Arka sokaklara daldık. Buralardan çıkacağız. Bir noktada umuyorum. Demek ki restore edilmiş şehrin nehir ve çevresi. Biraz ilerleyince böyle terk edilmiş gibi yerlere yine denk geliyorsun. Ama yani
Duvarlar falan hep sanat. Çok güzel. Burada kuşlar çıldırmış durumda. Şimdi akşam yemeği için yine bir Hint lokantası arıyoruz. Little India bölgesine geldik. Yani Hintlilerin bölgesine geldik. Hintliler elleriyle yiyor arkadaşlar yemeklerini. Çatal bıçak kullanmıyorlar genelde. Her kültürün kendine has özellikleri var işte. Bayağı enteresan oluyor ama yani direkt çekemedim rahatsız etmek istemediğim için ama böyle teknikleri var. Böyle komple her şeyi sağ ellerini kullanıyorlar. Sol elleriyle yemiyorlar. Sol elleriyle de işte artık içeceklerini içiyorlar falan. Resimden seçiyorum çünkü hiç bilmediğim şeyler. Şu nul parataymış. 5 ringgit. This one is Yaklaşık işte Yes. 50 lira gibi Double egg, düşünebilirsiniz. double Cheese. with all of the sauce. Bunu deneyeceğim. Yes, coming. All those slices. I'm going to try toast and double egg, double cheese. Then. Boris benim geçen Langkawi'de aldığımdan aldı. Çok lezzetli yapıyorlar ya. Bunun içinde hem peynir hem yumurta var. Acayip güzel bir şey. Bu acı bir sos. Karabiberli falan. Bunlar o kadar acı değil. Ama çok lezzetli arkadaşlar. Do you remember the name of it? Tosai. Tosai. Tosai double egg, double cheese. Tosai double egg, double cheese. Bana da böyle bir şey geldi. Az önce parçaladım. Bıçak istedim. Bıçakları yokmuş. Kaşık ve çatalla. Şu biraz acı dedi. Böyle bildiğin böreğe benziyor. Tadalım. Kaşığı bıçak yerine kullanaraktan. Vallahi da aynı börek. Çok iyi. Soslar çok iyi. Vakti geldi. Şimdi Kuala Lumpur'a yani başkente gidiyoruz. Neden? Çünkü oradan uçakla Borneo Adası'na geçeceğiz. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz ki yani ben inanılmaz heyecanlıyım. Amazon ormanları için heyecanlandığım kadar heyecanlıyım. Öyle söyleyeyim. Çünkü vahşi yaşamı yerinde hissedeceğiz inşallah. Yaklaşık bir 10 gün kadar vahşi doğanın içinde olacağız. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, şuna basmayı unutmayın olur mu? Ve abone olur desteklerseniz de çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla. Bay bay.